Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker. Vedat Hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizi gördüğümüz zaman daha iyi oluyoruz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugünkü konumuz fıtık. Tabii fıtık deyince karın fıtığı ya da kasık fıtığından bahsetmiyoruz. Bel fıtığından bahsedeceğiz. Boyun fıtığı, Boyun sırt fıtığı, sırt omurga fıtığı. fıtıklarından. Aynen, bel fıtığı. Peki nedir bu fıtık? Biraz bahseder misiniz? Yani bel veya omurga ile ilgili omurga fıtıklarını biraz bahseder misiniz? Tabii ki bir maket üzerinden anlatmaya çalışayım. Şu maket omurgamızdan bir kesit. Evet. Arasındaki disk omurgamızın gerçek halini tabii ki yansıtmıyor. Aradaki disk çok daha sert. Şöyle bir bastırayım. Şöyle kameraya göstereyim. Bir yapısı, yani bir parçası dışarı doğru taştığında bu fıtık oluyor. Dediğiniz gibi bu karında da, kasıkta da, hatta gözde bile görülüyor. Evet. Ama şu an anlatacağımız omurgada görülen fıtıklar. Bu disk şiştiği zaman arkadaki sinir köküne veya omuriliğe, şöyle göstermeye çalışayım. Biraz daha net. Direkt baskı yapıyor. Direkt baskı yapıyor. Baskı yapmayabilir. Eğer yapmıyorsa sinir köküne veya omuriliğe ona göre semptomlar çıkmayabiliyor. Bası yoğunluğuna göre, şiddetine göre semptomlar ağırlaşıyor fıtıkta. Peki direkt omurgaya bası yaptığında farklı, sinir köklerine baskı yaptığında farklı semptomlar mı ortaya Tabii çıkıyor? ki. Nasıl bir şey oluyor? Şimdi bu onlar? omurgamız spinal kordumuz içinden geçiyor. Sağlı solu saçaklanan sinir köklerimiz var. Evet. İnsanlar MR raporlarına baktığı zaman işte böyle C5, C6, bu C dediğimiz servikal bölge, boyun bölgesi veya L5, S1, L4, L5 fıtığın çeşitli safhalarını adlandıran tıbbi terimler var. Evet. L dediğimizde lumbar, şu yeşil omurlar. Evet, en sık görülen bölgelerden En sık görülen belde L4, L5, L5, S1. Yani bel fıtıklarının neredeyse %95'i bu bölgede görülüyor. Kalça kısmına yakın bölgeler. Boyunda ise biraz daha C5, C6, C6, C7 bölgelerinde daha fazla görülüyor. Sırttaki fıtıklar ise daha az görülüyor. Sağa veya sola göre, yani şu sinir kökleri var ya sağlı solu saçaklanan. Sağdakini sıkıştırmışsa semptomlar sağda çıkıyor. Sağ kolda veya sağ bacakta, kalçada, sırtta, omuzda neyse. Solda görülüyorsa sol bölgeyi etkiliyor. Şişkinliğin derecesine göre de semptomlar farklılık gösteriyor. Peki tanı nasıl konuyor? Tıbbi görüntüleme ile, fiziksel muayene ile koyuyor hekimler. İnsanlar her sırtı ağrıdığında, boynu ağrıdığında veya bacağı ağrıdığında, uyuşma olduğunda ben fıtığım ona göre bir tedavi almalıyım demesin. Teşhis alsın, hekimine gitsin, semptomlarını söylesin. Hekim zaten oradan fiziksel muayenesini yapıyor. Gerek görüyorsa MR'ına, tomografisine, gerek görüyorsa EMG'sine gönderiyor. Teşhisi koyuyor. Yani böyle kendi başına anlaşabilecek bir şey değil. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Aslında boyun ve bel ağrılarının sadece %15-20'si, 20 belki bile çok fazla, %15'i fıtıklardan kaynaklanıyor. O yüzden geri kalan %85'i farklı sıkıntılar. O yüzden teşhis burada çok önemli çünkü tedavi teşhise binaen ilerliyor. Farklı, yanlış bir tedavi uyguladığınızda semptomlarınız ilerliyor. Peki belirtiler bazında mesela boyun fıtığının belirtileri, işte bel fıtığının belirtileri ya da sırt fıtığının belirtileri nasıldır? Yani bir kişi hangi belirtileri gördüğünde bir hekime başvurması gerekir? Şimdi ağrı yaşıyorsa, uyuşma yaşıyorsa, kuvvet kaybı yaşıyorsa, bazen şöyle farklı tanımlamalar da yapıyorlar. Ağrı da değil, uyuşma da değil, böyle karıncalanma gibi, bir çekme gibi. Sürekli hareket ettirmek zorunda hissediyorum. Sürekli rahatsızlık veriyor. Boynum, sırtım, omzum, kolum, parmaklarım veya ayağım, kalçam, belim neyse. Herhangi bir anormal bir durum yaşadığında hemen gitsin, başvursun. Boyunda ortaya çıkıyorsa, şu konuda şunu söyleyeyim. Bazen hasta hekime gidiyor. Hekim diyor ki, evet fıtık var ama şu an senin bahsettiğin semptomları oluşturacak kadar ağır veya ileri değil. Evet. Evet. Burası çok önemli. Hasta bize geldiğinde hekim bana dedi ki, fıtığım var ama bu senin yaşadığın ağrıları, uyuşmaları, elektriklenmeleri bu fıtık yapmaz. Senin farklı bir sıkıntın var. Orada hekim hastaya farklı bir teşhis de söyleyebiliyor. Evet. İşte fasit eklem hipertrofisi, kanal daralması, omurga kayması, işte kas problemleri, farklı sinir problemleri söyleyebiliyor ama hasta orada fıtığı hatırlayabiliyor sadece. Orada kaynak neyse onu tedavi etmemiz lazım. Diyelim ki sinir köküne bası yaptı boyunda.
Boyun ağrısı, boyundan başa atan ağrılar olabilir. Her zaman olmak zorunda değil ama olabilir. Omuzda ağrı, kürek kemiği etrafında ağrı. Etkilenen seviyeye göre uyuşma kolda da sınırlı kalabilir, parmaklara kadar da inebilir. İleri vakalarda şiddetli uyuşma ve güç kayıpları. Güç testlerini yaptığımızda öne doğru, yana doğru bastırdığımızda hasta kolunu hiçbir şekilde tutamıyor veya mukavemet uyguladığımızda yukarı doğru kaldıramıyor. Veya günlük yaşamda da hocam kuvvet kaybını hissediyorum. Bazen yorganı bile üstüme çektiğimde kolumda zorlanma hissediyorum. Veya bel fıtığı şiddetliyse, sinirde bası varsa yine etkilenen seviyeye göre ve etkilenen tarafa göre şu belirtiler görülebilir. Kalçadan bacağa atan uyuşmalar, ağrılar, çekilme hissiyatları, kuvvetsizlik, uzun süre oturamama, uzun süre yürüyememe gibi şikayetler görülebilir. Boyunda da masa başı çalışıyorsa kişi uzun süre oturmakta zorlanabilir. Daha önce rahat bir şekilde kaldırdığı şeyleri kaldıramayabilir. Rahat bir şekilde açtığı kavanozları açamayabilir. Rahat bir şekilde yaptığı günlük yaşam aktivitelerini yapamayabilir. Bu boyun için de geçerli, bel için de geçerli. Peki bu kadar anlatılan belirtiler neden oluyor? Yani bir kişide neden boyun fıtığı olur, neden bel fıtığı olur ya da neden sırt fıtığı olur? Şimdi fıtık için eskiden amiyane bir tabirle şey derlerdi. Ameli hastalığı derlerdi. Aslında Ağırlık öyle bir kaldıran kişilerde olur sanki. Yok, Cem Yılmaz'la bile ortaya çıktı aslında. Evet. Gösterisinde bahsetti esprili bir şekilde. Herkes de ortaya çıkabilir. En önemli nedenleri hareketsizlik ve yanlış beslenme. Yani ağır taşıyan birisi çok ağır bir yük altında tabii ki fıtık oluşabilir. Ama en az bunun kadar da hareketsiz ve yanlış beslenen insanlarda da bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. Masa başında çalışıyor. İşte kendince rahat yaşadığını ve rahat çalıştığını düşünüyor aslında. Sabit postürlerde saatlerce belki günde 8 saat, 9 saat oturmak zorunda kalıyor. Bacak üstüne atıyor. Hareket etmiyor yeterince. Unlu yiyor, şekerli yiyor, ambalajlı ürünler yiyor. Artık hızlı yaşamdan kaynaklı insanlar biraz sağlıklı yiyeceklerden uzaklaştılar. Hızlı hazırlanan ve hemen tüketebileceği şeylere yöneldiler. Katkı maddesi olan işte markete gidiyor, bisküvi alıyor, kraker alıyor, cips alıyor. Doğal olmayan şeyler vücudun yapısını bozar. Tekrar söylüyorum. Ağır yük kaldırmak ne kadar tehlikeliyse uzun süre sabit kalmak da o kadar tehlikeli. Masa başı çalışan herkes ve masa başı çalışmak zorunda değil, ayakta da sabit. Çok uzun süre çalışıyorsa, yanlış besleniyorsa, sadece yanlış beslenme, hareketsiz kalma değil, çeşitli hastalıklarda omurga yapısını bozabilir. Genetik yapısı çok iyi, sağlam değildir. Onun haricinde mesleği kendisini çok zorluyordur. Kaygılıdır, streslidir. Bunlar da vücut yapısının kasları kuvvetsizleştiren, güçsüzleştiren şeyler. Bütün bunlar fıtık oluşmasına sebebiyet verebilir. Peki her fıtık muhakkak ağrıyla mı seyreder? Yani ağrı olmazsa olmazı mıdır bunun? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Her fıtık ağrı yapmaz. Her ağrının kaynağı da fıtık değildir. Ne dedik? Hekime gitti, teşhis aldı ve hekim dedi ki sende fıtık var ama ağrılarını veya diğer semptomlarını açıklamıyor. Kaynak nedir peki burada? Onun anlaşılması lazım. Evet. Ağrının, uyuşmanın, güç kaybının, elektriklenmenin, uzun süre oturamamasının, uzun süre yürüyememesinin, yani koldaki güç kaybının veya bacaktaki güç kaybının, hareket kaybının nedeni ne? Onun anlaşılması lazım ki daha sonra o problemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılsın. Yani her fıtık ağrı yapmaz, her ağrının kaynağı da fıtık değildir. Halk arasında şöyle yanlış bir kanı da var, fıtık iyileşmez. Yanlış. Fıtık tamamen iyileşebilir. Ameliyatsız. Ameliyatsız. Yani doğru bir zamanda teşhis edilmesi, çok geç kalınmaması. Şimdi bazı hastalarda çok ciddi güç kayıpları, idrar tutamama, uyutmayacak kadar şiddetli uyuşmalar, halk arasında böyle patak denilen fıtıklar var. Artık hekim risk görüyorsa, hani bunu yapmaz isek kalıcı hasar kalabilir sende diyorsa orada ameliyata gidiyor mevzu. Ama vakaların %97 ve 98 civarındaki bir kısmı ameliyatsız bir şekilde iyileşebiliyor aslında. Doğru tedavileri aldığında. Kalıcı bir şekilde iyileşiyor. Kalıcı bir şekilde iyileşebiliyor. O şiddetli fıtık hekimin de onayıyla, yönlendirmesiyle tedaviye başladığında ortalama bir 7 ay sonra küçülmüş olarak görüntülere yansıyabiliyor. Yani fıtığın tedavisi var kalıcı bir şekilde ama kısa sürmüyor.
Tabii ki hastalar 6-7 ay boyunca merkezde tedavi almak zorunda değil. Belli bir süre var, işte diyelim ki 2 ay, 3 ay, 4 ay neyse. Burada beslenmesini düzeltmek lazım. Yani neyi yememesi gerektiğini ve neyi yemesi gerektiğini hasta öğrenmeli. Bu çok önemli, tedavinin çok önemli bir parçası. Vücuttaki asit baz dengesini siz oluşturmazsanız, hasta sürekli unlu, şekerli, işte asitli, ambalajlı gıdalar tüketiyorsa onun iyileşmesi çok zor. Anladım. Peki bir de ayrıcı tanıdan bahsedebilir miyiz? Yani fıtık hangi hastalıklarla karışabilir? Ya da fıtık olduğunu düşündüğünüz bir hastada siz fıtık değilsiniz, şu hastalık olabilirsiniz diyebileceğimiz şeyler var mıdır? Şimdi hasta her ağrısını tabii internetten araştırıyor. Ortak semptomları yakaladığı an, o an neyi araştırıyorsa internette benzetebiliyor. Herkes çok farklı bir şeye benzetiyor. Evet. Aslında bel, boyun, sırt ağrılarının çok önemli bir kısmı psikolojik ağrılar. Kaygılı hasta, depresif bir ruh haline sahip, korkuyor, mutlu değil, diş sıkıyor, uykusu düzenli değil, hareketsiz bir yaşam sürdüğünden dolayı kas problemleri var, eklem problemleri var, yeterli esnekliğe sahip değil, yeterli mobiliteye sahip değil. Bunların hepsi ağrı nedeni. Yani gerçekten fıtık diyebilmesi için hekime gitmesi lazım ve görüntüde Evet. hekimin o fıtığın sinir köküne veya spinal korda bası yaptığını görmesi lazım. Ayrıcı tanı burada yapılıyor. Yani ağrıların, bel, boyun, sırt ağrılarının büyük kısmı psikosomatik ağrılar. Yani psikolojik ağrılar demekten kastım vücutta hiçbir sıkıntı olmadan oluşan ağrılar değil. Kaygı, korku, stres, depresyon, mutsuzluk, işte efendim kişi okul hayatında, iş hayatında, aile hayatında sıkıntılar yaşıyordur. Problemler yaşıyordur ve kendisini sürekli kasıyordur. Uykusu düzenli değildir. Vücudunda vitamin, mineral eksiklikleri vardır. Mesela D vitamini eksikliği başlı başına bir ağrı nedeni. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz çok detaylı ve güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.